Merhaba, hoş geldiniz. Bir canlı yayın yapacağımı söylemiştim. Biraz konuşasım var. Bu yüzden de canlı yayın açıyorum. Ha, de küpe takmadım mı dedim tamam. Pembe. Nasılsınız? Aa, Göbekli Tepe'den, Urfa'dan Tarık katıldı. Bizi Göbekli Tepe'yi gezdirmişti. Urfa'da Karahantepe'yi gezdirmişti. Selamlar. Ya o yeni Urfa adamını da merak ediyorum. Hepsine benim başka bir isim taktım onu ama söylemeyeyim yani burada. Hatta aslında yeni yapmak istediğim resimlerde de bu semboller önem taşıyor. Yani böyle Urfa adamı falan böyle bir bizim topraklardan çeşitli buluntuları kullanmak istiyorum. Görünce hatta dedim farklı şey de var mıdır o Urfa adamının. Bolluk bereket. Mesela ona Erhan Altunay bolluk bereket diyor. Ben başka bir argo isim takıyorum falan neyse. Yok, bir bardak şarap sonrası yayını değil. Açıkçası daha erken açacaktım ama o kadar hızlı ve o kadar çok balık yedim ki. Böyle küçük balıktı. Ya ayrıca şey yapalım, mesajlaşalım. Yani birkaç şey soracağım zaten. Yani o yeni bulunan heykelle ilgili. Yani o yüzden ben biraz fazla yemek yediğim için üzerime ağırlık çöktü. O yüzden erken çıkar şey yapamadım. Açamadım. Mutsuzum mu? Yani şey değilim. Çok mutlu değilim şu sıra. Zaten benim için yılın en sıkıntılı zamanlarıdır. Yani Kasım ayı, Aralık ayı gerçekten hiç sevmem. Yani şey geliyor bana. Mesela bir hayalim vardır böyle şey Aralık'ta falan tropik bir adada olmak gibi. Yani öyle bir şeyler her zaman için isterim. Hani yılbaşını falan Hawaii'de falan Tayland'da böyle bir yerde geçirmek güzel olurdu da neyse. Hayır, ben OnlyFans açmam. Yani benim bir çizgim var. Tamam, daha fazla kazanmak önemli değil. Yani bir çizgim var, o yüzden orada kalırım. Yani hiç boşa o bakımdan umutlanmayın, açma. Baştan söyleyeyim. Ya kaç gündür güzel resim yapıyorum. Bu beni mutlu ediyor. Yani ya da memnun ediyor. Mutluluk başka bir şey. Mutlulukta nasıl diyeyim? İnsanın içinden bir coşku çıkar. Böyle şey yaparsın. Böyle taşar aslında. Öyle değilim ama kaç gündür pembe giymek istiyorum. Ya mesela yine şu eteği giydim ya. Yani yine çıkarmak istemiyorum. Gündüz böyle pembe pantolon giydim. Utanmasam bir tane de pembe kazak giyecektim. Full pembe. Pembe, şöyle bir bilgi vereyim. Pembe kalp çakrasının rengi. Ama aslında kalp çakrasının rengi yeşil diye geçer. Yeşil ruhani sevgiyle ilgilidir. Böyle dinsel sevgiyle ilgili, Allah sevgisiyle ilgili. Pembe ise daha dünyevi sevgiler, kalp, bu şeylerle ilgili. Yani belki insan şey istiyor, böyle daha bu kış günlerinde falan farklı sıcaklıklar arıyor olabilir. O yüzden ama ben seviyorum pembeyi ya. En sevdiğim renklerden biri. Burcum ikizler. Yani güneş burcum ikizler, yükselenim Başak ve Başak etkisi çok var. Yo, bugün kitap okumayacağım. Bugün şeyden bahsetmek istiyorum. Sesim kalın mı çıkıyor? Bir şey yapmadım. Mikrofon taksa mıydım? Nerede mikrofon? Çantaya attım. Bir dakika, ben seni moderatör. Evet. Evet. Allah Allah, kaşlarımı ben çok memnunum. Doğal kaş. Bu kaşlar bulunmuyor. Öyle papuç gibi çizili kaşlardan değil yani. Hiç yani. Ne diyordum? Biraz böyle konuşasım vardı dedim. Çoktandır böyle sohbette yapmıyoruz. Bir de e, Evren Bey, Datça'da tanışmıştık. Selamlar. Tanıdığım insanları görünce arada da Büyükçekmece'den arkadaşım Gökhan, o da şey söyledi, balık. Yok, ben küçük sardalya yedim. Yani şey balık, öyle kalkan falan değil, zaten bu mevsimde kalkan olmaz. Neyse, dediğim gibi hmm, yani Hollanda'ya da selamlar, herkese selamlar. Şimdi son dönemde çok böyle bir gündem konu var. O konu nedir? Hani
işte ne deniyor? Elektronikler bozulabilir. Bir küresel bir elektrik kesintisi ya da küresel bir nasıl diyeyim, elektroniklerin bozulmasıyla ilgili bir tehlike. Yani Kıbrıs'a şu dönemde gelmem. Yani hani yazın, baharda, sonbaharda tabii güzel olur. Dip karpazı sevmiştim orada. Arada böyle cevap veriyorum, bölünüyor. Şimdi böyle bir şeyler çok söz ediliyor. Şunu da size bildireyim. Daha yeni, hatta bugün yine Güneş'te NASA bildirmiş. Yani Güneş'te yeni bir patlama olmuş. Etkisi de mesela dünyamıza etkisi ise işte özellikle saat 23'ten sonra 22.59 bu saatten sonra bir baş ağrısı hissedebilirsiniz. Bir ağırlık falan, beyin sisi falan diyorlar. Böyle şeyler hissedebilirsiniz deniyor. Çünkü çok güçlü bir güneş patlaması olmuş. Bu da bizi etkiliyor. O elektronikleri falan da etkiliyor. Hep bu söz edilir. Böyle bir şey var ama asıl bu patlamaların en çok tap yapacağı dönem 2025. Yani 2024 içinde şeyler başladı, senaryolar. Böyle filmler falan var. Şimdi bir film vardı. Bu çok konuşuluyor. Biraz da komplo teoricileri de bundan söz ediyordu. Ben de bunlara meraklı olduğum için, yani ben komplo teorilerinin öyle hepsine inanan değilim ama komplo teorisiz de kalma derim. Bir yudum su alayım. Ne diyordum? Yani bakarım ne diyor bunlar? Neler var? Ama hani sonra ben kendi filtremden geçiririm. Üzerine düşünürüm. İşte ya da yorum yaparım. Mesela bugün Twitter'da yazmadım da Twitter'da başka bir şey yazdım. Birazdan o konuya da gelirim. Ne diyordum? Bu Dünyayı Ardında Bırak, Arkanda Bırak diye bir film Netflix'te geldi. Julia Roberts oynuyor. Kendisini çok severim. Şeylere bak, yorumlara bak. Bazı yorumlar da yani. Neyse. İşte filmde bir aile var. Birkaç günlüğüne biraz New York'un dışında tatile çıkıyor. Ve bir böyle şey oluyor. Her şey bozuluyor. Elektrikler kesiliyor. Ev sahibi geliyor. Hani biz de güvende değiliz diye gelebilir miyiz, kalabilir miyiz falan. Hem ortada bir güven sorunu oluyor. Yani çünkü evi kiralamışlar birkaç gün tatil yapmak için. Gece yarısı diyor ev sahibi, bak her tarafta elektrikler gitti, sıkıntı var. En güvenli yer burasıydı, kalabilir miyim diyor. Tutanlar beyaz, ev sahibi siyahi. Arada öyle bir güvensizlik de oluyor. Yani kişisel çatışmalar da var ama hani özetle ne oluyor? Uçaklar düşüyor, gemiler çakılıyor. Çünkü elektronikler bozulmuş, uydu telefonları bile bozulmuş. Böyle bir ortam. Yani bu bir terör saldırısı mı oluyor? Bir hep tipik Amerikan filmlerinde olur ya. İşte Amerika'ya İran saldırdı, işte şunlar saldırdı, Kore saldırdı, bir arada olmalıyız falan. Amerikan bayraklı tipler falan evlerine şeyler yapmış. Yani böyle bir konusu var. Hatta mesela Tesla arabalar şeyden çıkıp dükkan diyorum işte, galeriden mi her neyse, çıkıp yolu tıkıyorlar falan. Yani Tesla'lar kendi kendine yani hacklenmiş ve hareket ediyorlar. Şimdi her şey bozulursa onlar niye gidiyor da denebilir. O zaman bir terör saldırısı mı, o mu bu mu falan. Böyle bir konusu var. Bunun hatta diyorlar ki yapımcılarından biri ya da filmi destekleyenlerden biri Obama'ymış işte. O zaman ne diyorlar? Bu dünyayı yöneten aileler, küresel güçler, o bu. Hatta film için diyorlar. Böyle logosunda yazıyormuş. I am Baal diye bir Baal neydi bakmadım açıkçası. Bana çok zorlama geliyor açıkçası o filmin içinden. Harfleri askortiş miydi ne? Bunları yapıp böyle bulmak falan biraz zorlama geliyor. Bunu falan da buldular. İşte burada şunlar oldu, bunlar oldu. Dünyayı buna hazırlıyorlar. Şimdi böyle bir şey olacak olursa, ki salgın her zaman, salgın aslında belki de yalan bir şeydi, o yüzden hazırladılar. Bunu hazırlamak bana şöyle nasıl diyeyim, şu şekilde gelebilir. Yani açıkçası ben böyle bir hani kesinti olacak, o olacak, bu olacak şeklinde inanmıyorum. Çünkü eğer bunu yapacaklarsa seni hazırlamazlar.
Yani sen bir planın var, bir komplon var. O zaman millete haber vermezsin bunu, değil mi? Birden yaparsın, duyurmazsın. Eğer böyle bir şey yapılıyorsa bir tane fake bir şey yapacaklar. Aha bakın demiştik işte oldu demek için yapılıyor. Olacağını düşünüyorum, olabileceğini düşünüyorum. Bir de en çok da zaten bu Amerika'yı ilgilendiren bir şey. Belki bu sadece Amerika'da olacak. Belki orada zaten bir ABD'de bir ekonomik durumlarda ciddi sıkıntılar var ve borçlar o kadar yükselmiş ki ben bunları bayağı takip ediyorum. Çünkü artık böyle batık hayalet şirketler varmış. Yani o kadar çok borcu var ki ödeyemeyecek. O yüzden de bankalar batmalarına da izin vermiyor. Ama sistem bir yerde tıkandı. Belki o yüzden hani hep o Great Reset falan Amerika'da belli yerlerde uygulanabilir. Ondan sonra demiştik zaten gibisinden bir açıklama ve bunun için bir hazırlık olabilir diye düşünüyorum. Dur bakayım. Telekomünikasyondaki gelişmeler şüphe çekmiyor değil. Şöyle bir şey. Ya bir ara ben de böyle diyordum ya eve soba şeyini kursak mı o mu bu mu? Şimdi bir stüdyom var. Ya zor ısınıyor. Şimdi ben buraya şey mi yapsam diyorum bir yandan. Daha iyi ısınsın, rahat, pratik olsun diye. Bir de çok da sıcak oluyor. Klima mı koysam diyorum. Bir taraftan soba da diyordum ama sobaya ben odunu nasıl taşıyacağım da kıracağım da yapacağım da hani eğer bunlara inanıyor olsaydım gerçekten ve korkuyor olsaydım bunu kurar ve o sistemi yapardım. O kadar da girmiyorum. Biraz konforuma düşkündüm sanırım. O kadara girişmedim. Ama bir taraftan da ya olursa diyorum artık şey yapıyorum. Şansa sığınıyorum. Şeye bırakıyorum. Artık ne olursa hani biraz şansıma güveniyorum açıkçası. Bir şey olur yine bizi kurtarır gibisinden bakıyorum. Böyle bir şeyim var. Düşüncem var. Bilmiyorum sorunuz ya da yorumunuz var mı? Filmi izleyen oldu mu? Ya da bu konudaki şeyleriniz neler? Görüşleriniz neler? Sizce şey olabilir mi? Mesela önümüzdeki sene, ilerleyen zamanlarda elektroniklerin bozulması. Bakın bu yayınlar falan hiçbir şey yok. Hiçbir haberleşme yok falan olması durumu. Yok bu patlama zaten o kadar etkili olmayacak tabii. Başını ağrıtabilir falan böyle bir şeyler olabilir yani. Dünyayı arkanda bırak ya da dünyayı ardında bırak. Böyle Julia Roberts'ın oynadığı film Netflix'te olan. Yani bu dediğim gibi böyle konuşuluyor. Özellikle de ben zaten şeylere bayılırım. Böyle ne derler? Özellikle böyle hani dünyada felaketler falan, distopyalar, böyle felaket senaryolarının olduğu falan ya da komplo teorilerinin olduğu şeyleri çok severim. O yüzden de zaten izledim. Eski çağlara gidilir, kölelikle şey olur. Şöyle bir şey söyleyeyim. Gazeteye mi döneceğiz falan. Buradaki güneşteki manyetik patlamalar çok büyük. Aslında ben şeye de inanıyorum. Filmdeki mesaj bence bu patlamalar olacaklar falandan ziyade şöyle bir durum vardı. Şimdi çok da spoiler vermek istemiyorum ama kişiler arasında şey vardı. Yani Julia Roberts biraz fazla böyle huysuz bir kadındı. Yani hiç güveni yok. Adama şey yapıyor bunlar böyle mi diyor. Adamın ev sahibinin kızı vardı bunları kovalım diyor. Yani hep bir güvensizlik ortamı. Başka bir adam var Kevin Bacon bayraklı normalde tanıdığı komşusunu kovuyor silahla falan böyle bir ortam olmuş. Yani herkes komşu komşunun gözünü oyacak neredeyse ve kimse kimseye güvenmiyor. Zaten Julia Roberts başta diyor ben insanları sevmiyorum diyor. Evet bir yalnızlığa gideceğim diyor. İşten falan da bıkmış. Herkeste böyle bir durum var. Ama işte telefonlarda bir şeylerde tatlı tatlı o şeylerini yapıyorlar. Bir sahtelik durumu söz konusu. Ve şey gibi geliyor bana aslında böyle bir ortamda senin hayatta kalman için illaki birine güvenmen lazım. İnsan insana muhtaçtır durumu lazım. Böyle bir mesajı vardı ve filmde iki çocuk var. Bir tanesi evin büyük oğlu, bir tane kız. Kızın üzerinde bir tişört vardı. Tişörtte NASA yazıyor.
Ve kız Friends dizisini çok seviyor. Friends dizisini hep izliyormuş. Son bölümünü izlememiş. Onu izlemek istiyor. Yani şey değil ama tabii önceden yayınlanmış bir dizi de. Hani anca yetişiyor. 13 yaşında bir kız. Kızda bu NASA tişörtü vardı. Hayvanlara ilgi duyuyor falan. İnsancıl bir kız. Şeyde var, büyük oğuldaysa bir tişört vardı. Tişörtün üzerinde obey yazıyordu. Yani itaat et demek oluyor. Ve o itaat et olan çocuk, ona bir radyasyon bir şeyler oldu, hastalandı falan. Yani o mesela şey olamadı orada. O dünyada survive edemedi. Ölmedi de, yani spoiler vermeyeceğim ama onun için işler çok daha karışık oldu. Kızsa başka şeylere falan buldu. Friends'te ama bu benim güzellik katıyor diyor. Böyle bir şeyin olduğuna inanmak istiyorum diyor. Friends, bir de dikkat ederseniz Friends tabii arkadaşlar demek. Ya arkadaşların olması, bu bir aradalık falan, böyle bir dünyaya inancı var. Ve o dünyaya inancı olduğu için de belki bir yolunu bulup biraz daha yırtıyor gibi bir durum oldu. Bir de filmde şey de vardı zaten, neydi adı? Sığınak. Hatta Facebook'un sahibi de Zuckerberg de bir sığınak yapıyormuş da daha yeni tamamlanmış falan. Bu haberler daha çok çıkacak. Şimdi belki de teknolojisi olacaktır. Herkes pandemi sırasında toprak aldı, şehirden uzaklaşayım, yer yapayım falan oldu. Ya böyle bir furya çıktı. Belki yakında da herkes bir de sığınak yapma furyası, yer alayım yine toprak, onu kazalım altına, sığınak yapalım. Bu da olabilir yani, yakında bunların bir şeyi de başlayabilir açıkçası, furyası. Ya 30 odalı sığınak niye? Çünkü arkadaşlarını, akrabalarını, eşini, dostunu da alacak. Ne yapacak yani, 4 kişi sıkılır insan. Öyle düşünün. Evet, biraz şöyle yorumlara, sorulara bakayım. Dedim ya, konuşasım varmış, çenem açıldı. Ormanı oğlanda kene ısırdı, ondan oldu diyorsunuz ama radyasyon da olabilir, ama keneden diş dökülür mü ya? O kadar da değil. Ha, o da olabilir ama belki onda da radyat bir şeyler var yani. Ama yani uyum sağlayamadı işte çocuk. Ama ben elektroniğin gideceğine de açıkçası inanmıyorum. Bu insanların korkularından biri. O yüzden de korkularla yönetmeye çok alışık yönetenler. Yani en iyi nasıl yönetirsin? İnsanları korkuyla yönetirsin. Korku politikasıyla yönetirsin. Eğer bir şeyi çok korkutuyorlarsa bilin ki aslında o kadar da korkulacak değil de size yönetmeye bakıyorlar. Ne diyorlar, ona bakmak lazım. Bir de düşünüyorum aslında orada, yani filmde eğer bunu Obamalar falan kişiler yaptıysa, hani buna göre bir mesaj vermek. Yani dediğim gibi orada uyumlu olan kazanıyor. Böyle savaşmayan, ılımlı olanlar hayatta kalıyor. Bir başarı elde ediyor. Ama de var. Yani NASA vardı, belki alttan alta diyorlar, işte uzayda hayata bakmamız lazım falan. Dünya oluyor hani, Mars'ta hayat falan yapıyorlar ya. O da olabilir ama zaten elektronikler çok ilerlerse, ki robotlar falan, robot teknolojisinden konuşuluyor bu kadar. O zaman zaten insana o kadar gerek kalmayacak. O fazla insanlar birbirini yiyecek ve yani dediğim gibi o zaman da bir durumu var. Ki yani yönetenlerin ben bu kadar çok insan olsun istediğini sanmıyorum. Azalsın, kendi dünya kaynakları bize daha fazla kalsın ve daha refah içinde yaşayalım isteği var. Bayağı bir böyle. Şöyle biraz bakıyorum. Selamlar falan filan. Arsa alma, sığınak yapma, yani kölem olsun. Köle, ne kadar çok köle çıktı ya burada. Yani ona döner mi? Robotlar var. Şimdi eğer robot kısmı zaten gerçekse, yani hani daha ilerleyip yaygınlaşırsa, insanlar robotla evleniyorlar bile ya. Ya da yani bakıyorlar dertsiz tasasız, bir kadın yerine, erkek yerine.
You made dangling shoe playtime. Did you catch a man? Ah, yani. Ay bir şey. Arada ben de yabancı mı sandım? Ha. Yani geyikler druidlerin sembolüdür bu arada. Ben hani size bir şey vereyim, tüyo vereyim. Yani geyik sihrin sembolü, druidlerin sembolüdür. Yani ormanda geyik de bir büyü simgesidir aslında. Elektriğin gittiği dizinin adı Revolution'dı sanırım. Yani evet, Revolution olsa gerek. Ben en çok bu dizilerde tabii Walking Dead hastasıyım. The Walking Dead. Yani oradaki şey kısmı bir insanlığın tekrar kurulmaya çalışması gibi bir hal var. Ben onu seviyorum yani. Resmimin son hali, resim biraz yavaş gidiyor. Büyük bir resim ve ben de gerçekçi çalışan detaycı biriyim. Biraz da ara vermem gerekmişti. Böyle tekrar döndüm. O ikili resim ama başka projelerim de var. Onları da yapmak istiyorum zaten. Bakalım. Dur bakayım. Evet. Ülkenin başına getirme. Ben var ya ne istiyorum? Tarım ve Orman Bakanı olmayı istiyordum. Açıkçası çok lazım bir şey. Ülke için en gerekli şey bakanlık. Tarım ve Orman Bakanlığı yani bana göre. Şey falan işine girmem. Eğitim, kültür, sanat falan değil yani. Nerede oturuyorum? Büyükçekmece'deyim. Filmde yalnızlık var. Ay kışın Mersin nasıl soğuk olur ya yani. Fakat yani tabii ki sistem ne dayatırsa onu yaşıyoruz. Yani bundan çıkmaya falan baksan da bu böyle bir gerçek yok aslında. Hani ben çıktım falan yok. Dur bakayım. Ha, helikopter isimleri. Helikopter isimlerini ya o İspanyoldu, Kızılderili miydi onu bilmiyorum. Niçin dehşete düşmüş? Orada ne işi var? Şu an burada değil bu resim, atölyede. Yalnızlık ve güvensizlik ve ne oldu ama mesela şey yaptı sonra kadın kendi kızını ararken öbür kızı kurtarmaya baktı. Bakanlığında gönüllü şey yapıyorsun ha. Dur bakayım. Yani ben yine bazı mesajlara bağlarsa hiç şey yapmayacağım açıkçası. Gönüller tarlalarda çalıştım falan. Yani mesela şu an benim boyumun kaç olduğunun ne önemi var? Neden konuşuyoruz? Ne yapacaksınız benim boyumu? Kısa boyluyum, ufak tefek bir kadınım yani. Ne yapacaksınız? Ne olacak? Ya Kültür Bakanı neden ben mesela Kültür Bakanlığı'nı düşünmem? İnsanlar en başta aç. Bu kadar toprağımız var ve verimli topraklarımız hala çok şükür. Ama kıymetini bilmiyoruz. Kuraklıklar falan da var. Ve yani Türkiye aslında bir tarım ülkesi. Hollanda ile kıyasladığın zaman aslında neler yapabiliriz? İsrail o çölde neler yapıyor? Hollanda neler yapıyor? Biz de aslında bununla kalkınırız. O yüzden ben tarımı çok önemsiyorum. Ya ve yani hani herkes kentlere toplandı. Ne olacak? 10 sene sonra iyice köyde kimse kalmayacak. Üretim bitecek. Hep dışa bağımlı olacağız. O yüzden evet. Neyse. Galiba şeyler mesela 1,90 mı ne alaka ya ben 1,60'ım. Yani imkansız. Evet neyse. Dediğim gibi böyle arada şey sorularda illaki geliyor. Yani bakayım şurada başka soru var mı? Ah evet. Yani
Böyle saçma yorumları görünce zaten ben de kapayasım geliyor. Biraz sohbet edelim dedim. Güzel bir yani izleyenlerle birlikte. Mesela o helikopterin isimlerine dikkat etmemiştim. Ya bir de mesela şey olması lazım. Bakın bu kadar yağmur yağıyor şehirlere. Kanalizasyona akıyor gidiyor. Yani bu yağmur hasadı yapılmalı. Sonra araba falan yıkandığı zaman bir şeylerde ya da bahçeleri sulamaya bu suları kullanmalılar. Resim yapıyorum ama şu an yapmıyorum yani. Bugün de yaptım. Kitap projesi için iyice konsantre olmak gerekiyor ve şu anda pek de bunu beceremiyorum. Yoksa 2 tane hatta kitap fikrim var. Hayır, o kayıp resimlerim bulunmadı. Evet. Bakıyorum neler var diye. Şöyle bazen göremiyorum yorumları. Heh. Yani ben böyle bakanlık falan deyince zaten parti kuracağım. Yüksek Topuklar Partisi falan diyordum ya, işte yüksek topuklar. O bordo. Yani şöyle. Ya hadi size yine böyle bir şey yapmış oldum ama dediğim gibi başka sohbet ediyorduk aslında. Siyasi görüşüm, yani ben öyle bir partiyi tutuyor falan değilim. Yani tamam, oy veriyorum. Ee, ama yani nasıl diyeyim ben? Şimdi evet, anlatması zor. Yani liberalim desem Türkiye'de liberallik feci. Sosyalistim desem bu da şey değil. Yani ben evet özgürlükçü bir bireyim. Ama belli disiplinleri de savunuyorum. Atatürkçüyüm mesela. En güzel anlatımı o olur. Ama yani eleştiriyorum Atatürk'ün partisini ya da CHP'yi, Atatürk'ün partisi olmaktan çıktı. Yani böyle biraz karışık. Evet. Solda duruyorum tabii ki. Ama şeyden de hoşlanmıyorum. Yani ülkeye bu kadar mülteci gelmesinden de hoşlanmıyorum. Orada da neredeyse ırkçı oluyorum falan gibi bir durum oluyor. Evet. Neyse. O zaman bugünlük bu kadar diyorum. Hayır, antidepresan kullanmıyorum, kullanmam da. Bana zaten antidepresan yarayan bir insan değilim. Yani bana zarar veriyor. 20 sene önce falan, hatta 23 sene önce bir denemiştim, 24 sene önce. 3 gün kullanabildim. Benim bünyeme olmaz. Hiç antidepresan falan kullanmıyorum. Evet. Biraz daha kalayım. Evet, dediğim gibi filmi izleyen varsa ya da böyle yorum varsa alabilirim. Biraz da çünkü orada şey de vardı, yine hani Amerika üzerine komplo kurulması üzerinden de ilerlemişlerdi. Türkiye'de böyle bir şey olur mu? Sizin bir hazırlığınız var mı? Bilmiyorum. Yani bir sorayım dedim. Yalda hakkında nedir o? Bilmiyorum. Sayın Bakanım. Teşekkür ederim. Evet. Ha, filmden çıktıktan sonra adlı sayfa bir bakarım. Teşekkür ederim. Evet. Ya mesela şu anda benim bir arkadaşım da Tesla almıştı. Değişik yani, bindim. Ama böyle şey geliyor, bir değişik geliyor. Onu sürekli tabii kışın şarj etmek gerekiyormuş. Yani kendi bu evinin bahçesinde şarj etme üniten falan varsa avantajlı oluyormuş ama açıkçası ben Barbie'yi izlemedim. Hayır, Barbie'yi izlemedim. Pembe giydim ama no. Ne diyordum? Yani mesela bu Tesla'ların pilini bulmak sıkıntı. Yani pili çok pahalı. Pili Afganistan'dan falan çıkıyor ve pili sonradan atığı bayağı
çevreye zararlı. O yüzden de ben yani açıkçası tamamen elektrikli araba falan desteklemiyorum. Hollanda diyorduk. Hollanda'dan şey yapıyor. Barbie'yi izlemedim. İzleyeyim mi? İzlemem mi gerekir? Yapmayın ya lütfen. Dune filmi gelsin, onu izlemeyi istiyorum bir an önce. Sinemada izlerim hatta. Bakan hanım. Ne derler şeyleri, bakanları, yani kadın bakana ne deniyor? Hani memure hanım falan oluyor ya. Ha, bugün mesela Twitter'da paylaştığım bir yorumu size paylaşmak istiyorum burada. Birazcık siyaset falan sordunuz ya bana. Bir de böyle hani kadın bakan falan deyince Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan demiş, İstanbul'da kiraları çok pahalı bulmuşlar. Bakaniye. Kiraları çok pahalı buldukları için annesinin evine yerleşmişler, taşınmışlar. Böyle bir röportaj vardı ve diyordu. Ya açıkçası ben burada şunu görüyorum. Yani kadın da belki farkında, belki de zaten ben bir sene kadar bile bakan diyorum. Ben bir sene zaten Merkez Bankası Başkanı kalamam. O yüzden bir senelik kira sözleşmesi yapıp ev tutmama falan bir sene için ya da bir seneden az bir zaman için bir ev kiralamama gerek yok diye zaten ev kiralamamıştır. Nasılsa geri döneceğiz ABD'ye kafası olabilir. Çok kuvvetli muhtemel bence. Ya işte dedim ya, çünkü yapmıyor, belki 6 ay kalacağım, 8 ay kalacağım, diken üstünde her an gidebilir. Niye ev kiralamakla falan uğraşsın? Öyle baksanıza. Ya kiralar aynı olan da var, de var, insanların ihtiyacı da var. Yani çok değişken durumlar. Tabii. Evet. Neyse. Ya ben de bu sohbet etmek güzel geldi. Yavaş yavaş kaçayım. Herkese iyi geceler diliyorum. Bugün de bir film mi izlerim, bakarım ne yaparım yani. Ya dedim ya, benim analizlerimi falan merak ediyorsanız Twitter'da daha aktif yazıyorum aslında. Bazen yazmıyorum, bazen de bir bakıyorum o yorum tweetler falan bir sürü üst üste çıkıyor. Yeni dahil olanlar sonra kapadığım zaman kayda bakabilirler. Belki de koyarım, YouTube'a da koyarım yani bunu. Sayın Bakanım, ay teşekkür ederim, ne güzel söylüyorsunuz ama Ankara'da yaşamak çok zor olur, deniz olmayan yerde. Yeni yıl için öyle bir özel bir planım yok. Hani birinci önceliğim ailem olduğu için hiç plan yapmıyorum. İleride ne olur? İleride bir gün yeni yılda açıkçası diyorum ya, tropik bir adada geçirmeyi isterdim böyle yeni yılı. Sıcak sıcak. Yaz mevsimi seviyorum ben. Üşüyorum. Hatta son dönemde hissediyorum. Böyle bir entelektüel sohbet yapma isteğindeyim, arayışındayım. Herhalde belki şehir içine falan geçeceğim ama bu soğuk havalarda şehir içine gitmek, bir şeyden bir yere gitmek falan gibi böyle geliyor. Yuvasından uzakta yalnız bir kuş gibi hissediyorsun yani kendini. Göksel'in şarkısı gibi. O yüzden de böyle kış sevmiyorum ya. Şarkı mı? Ben şarkı bilmiyor. Evet. Yani bu zamanda Antalya'da soğuk, Eskişehir daha da soğuk. Dediğim gibi bir sıcak Afrika olacak ya da tropikal ada olacak. Anca beni o paklar. Evet. Yorumlara bak gerçekten. Yani yok, normal izleyen de var. Herkes öyle. Herkes öyle değil. Neyse, herkese keyifli bir cumartesi diliyorum. İyi geceler. Hoşça kalın. İyi hafta sonları. Görüşürüz.